Nefisçi Her Şey kanalından herkese merhaba. Bugün çok güzel kıyır kıyır baklava yapıyoruz. Biz köyde baklavalarımızı bütün aileler, dayılar, yengeler, halalar, amcaların eşleri toplanır öyle yaparız. Annem rahmetliden ta çekirdekten yetiştim. Yıllardır bu yöntemle yaparım. Bizi hiç yanıltmadı. Kıyır kıyır çok lezzetli bir baklava tarifi. Hemen tarifimize geçelim. 1 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağından eksik yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ kullanıyoruz. İçine 2 yemek kaşığı sirke, 1 çimdik tuz, alabildiği kadar un, yaklaşık 5-6 bardak un aldı. Bu arada sıvı yağlı, tereyağlı karışımı tavamıza alalım. Tereyağının köpüklerini alalım. Bu önemli bir püf noktası. Eğer tereyağının köpükleri kalırsa baklavanızın üzerinin yanmasına neden olur. Cevizlerini iri bıraktım. Baklavanın içinde daha lezzetli oluyor. İçerisine 2 yemek kaşığı şeker ilavesi yaptım. Anneannem yıllarca bize böyle gösterdi. Hamurumuzu yoğurduktan sonra en az 2 saat dinlendirelim. Dinlenmesi çok önemli. Açılması açısından ve pürüzsüz olması açısından çok önemli bir püf noktası. Hamuru yoğurduktan sonra dinlenen hamurumuzu 4 eşit parçaya bölelim. Cevizden büyük bezeler haline getirelim. Dilerseniz merdane yardımıyla, dilerseniz oklava yardımıyla ben ikisini de gösterdim size. Küçük boy pasta tabağı büyüklüğünde bütün bezeleri açalım. Beşli, altılı, dörtlü istediğiniz kadar, eğer profesyonelseniz 8'li, 10'lu bile açabilirsiniz. Bütün bezelerin üzerine böyle fazla olmayacak şekilde elimizde sürelim, nişasta yedirelim. Nişastayı eğer çok fazla sürerseniz fazla olduğu için hamurlaşma yapacaktır. O yüzden fazla nişastayı mutlaka alalım. Hem bezeleri hem de bu açtığımız dörtlü beşli bezeleri bir poşet geçirerek kurumasını engelleyelim. Bakın ben bunu beşli olarak açtım. Tek tek sayfaları, tek tek katları bile açılıyor. Hamuru da yıllardır yaparım. Böyle yağ gibi açılır. Ben merdaneyi tercih ediyorum ama size bir de oklavayla göstermek istiyorum. İnce bir oklava kullanıyorum. Bu sefer arasına saçtığınız nişastayı böyle havadan serpiştirerek çok az olarak oklavaya yapışmaması için atalım. Oraya tırnağım takıldı. Onun dışında kesinlikle bir yırtılma olmadı. Bakın çok güzel açıldı. Burada 5 katlı bir hamur var. Yine ince bir şekilde açtık. Artık tepsimize dizme zamanı geldi. Tepsimin dibini hafiften yağlıyorum. Yağladıktan sonra tepsinizin büyüklüğüne göre koyarak etrafından hamurumuzu keselim. Kenarından artanları da kesinlikle atmıyoruz. Onları da katların içine ya da ayrı olarak tekrardan bir baklava hamuru, baklava yufkası elde edebilirsiniz. Ve ben görüyorum aralara yağ gezdirmiyorlar. Biz küçüklükten beri böyle gördük. Aralarına şöyle bir fırça ya da bir kaşık yardımıyla mutlaka erittiğimiz yağdan gezdirelim. İlk kata ben yani ilk beşli kata ceviz ilavesi yapmadım. Çünkü tavanın altında cevizlerin acımasına neden olacak. Belki yanabilir içerisinde diye. Ben alt kısmına ceviz ilavesi yapmıyorum. Tekrar merdane yardımıyla merdanenin kenarları döndüğü için kolaylıkla açabilirsiniz. Hamur açmayı bilmeyenler bile merdane yardımıyla kolaylıkla açabilir. İkinci 5 katımı da açtıktan sonra yerleştiriyorum tepsimin içerisine ve artık cevizi serpme zamanı geldi. Dilediğiniz kadar ceviz serpiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yine arasına bir yağlama yaptım ve diğer yufkaları da aynı şekilde açma işlemini yapalım. Her 5 katta bir ceviz ilavesi yaptım. Fazla bastırmayalım. Eğer bastırırsanız hamurunuz piştiği zaman içi hamur kalacaktır. Kenarlarını şöyle cevizlerin dışarıya çıkmaması için çok hafiften bir el yordamıyla bastıralım. 40 kat baklavamız oldu. Şimdi kesme zamanı. Kesmeyi ben çok küçükken ortaokula giderken öğrendim. Bütün köyün baklavalarını bana kestirirlerdi. O yüzden baklavaya şekil vermeyi, yıldız şekli, baklava dilimi vermeyi çok seviyorum. Öncelikle ortadan 2'ye, 4'e keselim. Kesmeyi bilmeyenler kare olarak da ya da verev şekilde kesebilirler. Bakın önce 4'e kestik, daha sonra üçgen haline getirdiğimiz baklavayı tam ortasından keselim. Dilimler
Dilediğiniz büyüklükte olsun. Dilimler haline getirelim. Bu sefer her kestiğimiz dilimin karşısından keserek karşısındaki şekli oluşturalım. Önce uzunlamasına, sonra yanlamasına bütün baklavayı aynı bu şekilde keselim. Dikkatinizi verdiğiniz zaman kesinlikle siz de kolaylıkla kesebilirsiniz. Yine aynı şekilde diğer üçgen kısmına geliyoruz. Önce birinci üçgeni bitirdik. Tekrar bakın yine karşısından aşağıya doğru baklava dilimlerimizi keselim. Sonra yukarıdan yatay olarak keselim. Bu işlemi bütün baklavanın her yerine uygulayalım. Şöyle de tekrar göstermek istiyorum. Baklavamız bittikten sonra bir tatlı kaşığı yardımıyla kestiğiniz yerlerden bir çizgi oluşturalım. Derin bir çizgi oluşturalım hamurlaştırmadan. Katlara ayrılan, kenarları içte, orta kısmı daha kabarık şekilde kalacaktır. Bunu da mutlaka denemelisiniz. Gördüğünüz gibi bütün baklavamı kestim. Şahane oldu. Ben şerbetini bayramda döküyorum. Bu şekilde serin bir ortamda saklayabilirsiniz. Üzerine bir yağlı kağıt koyarak kullanmadığınız bir odada, serin bir ortamda saklayabilirsiniz. Kesinlikle piştikten sonra hiçbir şey olmayacaktır. Bir ay boyunca bile bu şekilde biz baklavalarımızı saklarız. Kalan kenarları da yine ben aynı şekilde iki alta, kenarları da ortalarına, en üstte de tekrardan bir ikili baklava açaraktan İkinci bir borcam tepsiyi oluşturdum. Eğer tepsiniz büyükse tamamen tek tepside 40 katınızı yapabilirsiniz. Eğer benim gibi küçük bir fırın tepsisi ise bununla 2 tane baklava yapabilirsiniz. Gelelim ikinci püf noktasına. Baklavada püf noktası çok önemli. Pişme derecesi. 180 derece fırında öncelikle 15 dakika pişirdim. Daha sonra ayarını düşürterek 150 derece fanlı fırında tekrar bir 15 dakika daha pişirdim. Sürekli çevirdim bunları, alt üst olarak çevirdim. Arada derecesini 170'e getirdim, bir 15 dakika öyle pişirdim. Arada tekrardan 150'ye düşürdüm, 15 dakika pişirdim. Bu şekilde tam 1,5 saate yakın açarak kapatarak pişirdim. Tepsinizi şöyle hafiften salladığınız zaman eğer altı da böyle sallanıyorsa pişmiş demektir. Altını kaldırmanıza gerek yok. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Sokak canlarını unutmayın. Güzel bir bayram olsun. Şerbetini de inşallah verdiğim zaman sizlerle paylaşmak isterim. Bütün kanallara destek oluyorum ama Paticanlı kanallara daha çok destek olursanız çok sevinirim. Bir kap su, bir kap mama.